Selam dostlar. Yeni bir rehber videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda OBS Studio'da video kayıt ayarları nasıl yapılmalı bundan bahsedeceğim. Hemen yeni bir OBS penceresine geçiyorum ve alttan ayarlara tıklıyorum. Şöyle birazcık büyüteyim. Şimdi öncelikle video kısmına giriyoruz. Buradan çözünürlüğümüzü 1920'ye 1080p. Ben bu çözünürlükte 1080p video çektiğim için bu değerleri atıyorum. Sizin ekran kartınız veya monitörünüz destekliyorsa 2K, 4K gibi seçenekleri deneyebilirsiniz. Bunun dışında ortak FPS değerleri 60. Maksimum FPS değerimiz olduğu için bunu seçiyoruz. Çıkış kısmına geldik. Çıkış modu sizde basittir. Bunu gelişmişe alıyoruz. Hemen kayda gelelim. Burada yapmanız gereken ayarlar, kayıt yolunu değiştirebilirsiniz. Ondan sonra burada kayıt biçimi var. Kayıt biçimi MP4 kullanabilirsiniz ama bundan daha iyi bir seçenek var. O da .mkv. .mkv şu işe yarar. Örneğin bilgisayarda bir şey oldu, mavi ekran geldi ya da elektrikler gitti. Bu gibi durumlarda mkv dosyalarında video nerede kaldıysa, hani video bitti diyelim, hata verdi, kapandı. O kısma kadar kaydı kaydeder ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan oraya kadar olan kısmı kurtarmış olursunuz. Ama .mp4'te böyle bir şey yok. O yüzden mkv'yi kullanın. Videolar zaten .mkv'den sonra kayıt yaptınız diyelim. Şu dosya kısmından hemen göstereyim. Gerek yok. Buradan kayıtları Remuxes seçeneğini tıklayıp buradan .mkv uzantılı dosyayı seçtiğinizde o dosyayı direkt MP4'e çevirebilirsiniz. Ben neden kullanmıyorum? Hemen onu açıklayayım. Şimdi burada dönüştürürken bir hani ufak bir süre oluyor. Hani ben onu da geçiyorum. Hani istemiyorum. Olmasın. Direkt MP4 formatında kullanayım istiyorum. Ama iyi mi kötü mü buna siz karar verin. O yüzden tamamen size kalmış. Şimdilik MKV'de kalsın. Video kodlayıcısı olarak Nvidia ekran kartınız varsa kesinlikle H264'ü seçmeniz gerekiyor. YouTube'un da zaten tavsiye ettiği bu. Nvidia ekran kartınız varsa onun da H264 kodlayıcısı var. Orada da onu seçseniz sanırsam sorun olmaz. Bunun dışında ses kodlayıcısı, bu standart ayar, hiç dokunmadım. Ses parçası, burada 2'yi seçerseniz ve şu alt kısımda mikrofona ikinci, hani orada da aynı şekilde ses parçası var. Orada da ikinciyi seçerseniz sesi oraya kaydeder. Hani nasıl anlatayım? Örneğin bunu açtık diyelim. Açıldı. Şimdi kaydetmeyeceğim ben. Burada gelişmiş ses özelliklerine geldim. Buradan 2'yi seçersem bu ikinci parçaya da kaydedecek. Bu video dosyasını herhangi bir video editleme programında kullanırken orada ikinci kanalda bu mikrofonu bir daha görebilirsiniz mesela. Aynı anda iki kanalı şu an kaydediyor. Ama bunu kapatırsak işte sadece ikinci kanala kaydedecek. Yani gibi gibi. Burada farklı bir şey kullanıyorsanız onu da atıyorum 3'e atayabilirsiniz. Farklı bir mikrofon. Ya da örnek veriyorum, Discord'u ayrı bir şekilde buraya kaydediyorsanız onu 3'e atayabilirsiniz gibisinden. Hemen şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Çıkışı yeniden boyutlandırma. 1080p video kaydederken bunu 2K'ya ya da 4K'ya upscale yapabilirsiniz. Ama tavsiye etmiyorum. Bunu yapacaksanız video editlerken render almadan önce 2K'ya ya da 4K'ya o şekilde upscale edin. Çünkü bunu buradayken, hani buradan yapınca kayıt alırken ekran kartı bu sefer daha da fazla güç harcar. Ekran kartınız çok iyi değilse de zaten hani video kaydı esnasında sıkıntı yaşarsınız. Onun dışında özel mukser ayarları falan filan hiçbir şey yok. Burada en önemli ayar burası. Burada sabit bit hızı kullanacaksanız YouTube'un belli başlı değerleri var. Link atarım oradan ya da az sonra beraber bakarız. Oradaki seçeneklere göre burayı ayarlayabilirsiniz.
Ayarlamanıza da gerek yok. Yüksek de kaydedebilirsiniz ama gene o YouTube otomatik düşürüyor. Onun dışında burayı ben sabit QP'de kullanıyorum. Nvidia NVENC H264 kollayıcısını seçenler için Nvidia'da böyle. Sabit QP değeri bu, atıyorum 1 ise daha kaliteli. Atıyorum 10 ise biraz daha kötü. 15 ise biraz daha işte atıyorum biraz daha kötü gibisinden. Bu normalde standartta 20 geliyor olması lazım. Hiç emin değilim. Ben bunu 15'e indirdim. 15'te kullanıyorum. Yani tamamen deneme yanılma yöntemiyle bunu ayarlayabilirsiniz. Onun dışında anahtar kare aralığı 2 saniye. Kesinlikle 2 saniye olması gerekiyor bu. Bunun dışında ön ayar kısmında kaliteyi seçebilirsiniz. Ekran kartınız kötüyse P5'e kadar düşebilirsiniz ya da oyun videosu çekmiyorsanız yine P5, en kötü P4'ü seçersiniz. Daha fazla düşerseniz de zaten kalite çok kötü olacaktır. P7'de en iyisi zaten. Ben P7'de çekiyorum. Ayarlama yüksek kalite. Kaliteye önem veriyorsanız kalite olmalı. Zaten diğer seçeneklerde düşük gecikme ile ilgili. Bunlara bence video kaydederken gerek yok. Kaliteli olsun yani çektiğimiz içerik. O yüzden yüksek kaliteyi seçiyoruz. Çoklu geçiş modu burada, çift geçiş, çeyrek çözünürlük kullananlar var ya da tam kullananlar var. Burada benim tavsiyem çift geçiş, çeyrek çözünürlüğü kullanabilirsiniz. Onun dışında profil kesinlikle high olmalı. Bunları diğerlerini seçmeyin. High olması gerekiyor. İleri bakma zaten şurada üstüne gelince de yazıyor. Kaliteyi arttırıyor fakat GPU kullanımını ve gecikmenin artmasına neden olur diyor. O yüzden ekran kartınız iyi ise açabilirsiniz kalite istiyorsanız. Onun dışında diğer bir seçeneğimiz uyarlamalı kuantizasyon. Bu üsttekine göre daha iyi bir seçenek. Hani daha optimize. Eskiden de adı psikogörsel ayarlamaymış. Eğer videoyu daha sonradan izliyorsanız ve isimleri değiştiyse hani buna da dikkat edin. Ben bunu açıkta kullanıyorum. Şimdi gel gelelim B karelerine. B kareleri şu şekilde. Eğer buradaki ileri bakma işaretli değilse 2, eğer işaretliyse 4 olmalı. Yani kesinlikle böyle olması gerekiyor. Ben kapattığım için ileri bakmayı bunu 2'ye ayarlıyorum. Bunun dışında burada başka bir ayar kalmadı. Hemen sese geçelim. Seste 1080p video çekenler için en iyi seçenek 320. Zaten burada başka bir yani en iyi seçenek yok. O yüzden bunların hepsini 320'ye ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra yayın kısmına geçelim. Burada da yani tek farklı bir şey var. O da neydir? Sabit bit hızıdır. Burada yine Nvidia'yı seçiyoruz. Çıkış yeniden boyutlandırmaya gerek yok diyoruz. Oran kontrolü. Burada sabit QP yerine sabit bit hızını kullanıyoruz. Çünkü yayın platformları genelde maksimum 6000'i destekliyor. Normal bir yayıncıysanız 6000'den sonrasını desteklemiyor genelde ve altta uyarı çıkıyor. O yüzden internetiniz atıyorum 6 megabit'i aşıyor. Hani upload'ınız iyi diyelim. 6000'den fazlasını vermenize gerek yok. Onun dışında anahtar kare aralığı yine 2 saniye, ön ayarlar. Yayında olduğunuz için kaliteyi çok yüksek vermek istemeyebilirsiniz. Hani bilgisayarın kasması falan durumuna göre değişebilir. İyi kalite olabilir. Hani bilgisayarınız iyi ise yine en iyi kaliteyi alabilirsiniz. Bunun dışında ayarlama yüksek kalite, çoklu geçiş, çift geçiş, çeyrek çözünürlük, profil burada da %100 high olmalı. Onun dışında ileri bakma, kalite istiyorsanız açın. Uyarlamalı kuantizasyon, ben bunu açıyorum daha optimize olduğu için. Bunu kullanmıyorum. B kareleri aynı mantık. Açıksa 4, kapalıysa 2. Onun dışında özel çözücü ayarlarımız da yok arkadaşlar. Burada OBS Studio kayıt ayarlarından bahsetmiş olduk. Bunlar yapabileceğiniz en iyi ayarlar. Yani başka bir seçeneğe bakmanıza gerek yok. Bu ayarlar zaten hem Nvidia'nın hem de YouTube'un bize söylediği, hani kullanmamızı tavsiye ettiği ayarlar. O yüzden
Bu ayarları yapmanızı ben de tavsiye ediyorum. Onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Video kısmı, ses kısmı ve çıkış kısmı. Ses kısmına bakmadık. Hemen şuradan bahsetmek istiyorum. Zaten buraları seçersiniz, mikrofonunuzu falan. Burada önemli olan şuranın 48 olması. Bu da YouTube'un tavsiye etti. Yani YouTube'da olması gereken buymuş diyor YouTube rehberi. Bunun dışında bu videoluk yayın kısmı var. Burayı anlatmaya gerek var mı? Bu şeyin sunucusu. Neyin sunucusu? Bu Kik'in sunucusu. Buraya da yayın anahtarını girdiğinizde yayını başlat dediğinde yayın başlıyor mesela. Yayın anahtarını da kimseye vermeyin. Yayın açabilirler sizin adınıza. Onun dışında buradaki diğer ayarlar çok da önemli değil. Kaydı başlatma, duraklatma ayarları vesaire var. Erişilebilirlik ayarları, burada yapmanız gereken hiçbir ayar yok. Onun dışında pek bir şey kalmıyor. OBS Studio bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok yani. Sadece şu ayarları kullanarak videolarınızı çekebilirsiniz. Onun dışında bir sonraki videoda bu sahneler, kaynaklarla alakalı olacak. Hani buradaki filtreler vesaire olacak. O zaman bu videoluk bu kadar diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmeden önce videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz çok önemli. Daha fazla rehber videosu istiyorsanız yani like'a ihtiyacımız var. Abone de olursanız seviniriz. Onun dışında yorum yaparsanız yani çok çok iyi olur. Yani like atmıyorsanız yorum yapın. O derece yorum çok iyi. Çok önemli. En fazla desteği veren bence yorum YouTube'da. Evet, böyleydi arkadaşlar. Atlamadım diye düşünüyorum. Atladığım bir yer varsa yorumlarda belirtirim zaten. Onun dışında bu videoluk bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınız varsa da yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.